Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kolay ve hızlı tığ işi bal kabağı sepet yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Sepet desenini istediğiniz büyüklüklerde örebilir ve evlerinizde aksesuar amaçlı kullanabilirsiniz. Sepetimizin içten, dıştan ve alttan görünümü bu şekilde. Yine kapağı da gayet şirin ve şık oldu. Sepeti büyütmek veya küçültmek için yapmanız gereken tüm ölçüleri video içerisinde adım adım anlatacağım. Lütfen videoyu atlamadan izleyiniz. Ve sepetin yapılışında Himalaya Himagurumi'nin koton ipliklerini kullanacağız arkadaşlar. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile sepeti öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına videomu beğenip kanalıma abone olduysanız haydi vakit kaybetmeden sepetin yapılışına başlayalım. Sepeti örerken sarı renk kullanacağım arkadaşlar ve sepetin daha sert ve formda kalmasını sağlamak adına 2 tane ipi birleştireceğim ki ipi kalınlaşsın. Siz daha kalın iplikler ile sepeti örebilirsiniz. Ve ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 20 zincir yaparak başlayalım. ...20 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincir bal kabağın yüksekliğini göstermekte. Daha yüksek bir bal kabağı yapmak istiyorsanız zincir sayısını artırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine ikili trabzan yapalım. Ve şimdi başlangıç zinciri ile birlikte yan yana toplam 11 tane ikili trabzan yapacağız. ...11 ikili trabzanı yaptıktan sonra yan yana 3 tane yarım trabzan yapalım. Yan yana 2 sık iğne. Ve kalan 2 zincire de yan yana 2 tane kayma dikişi yapalım. Evet, birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Zincir ile birlikte yan yana 11 ikili trabzan, 3 yarım trabzan, 2 sık iğne ve 2 tane de kaydırma yaptık. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve arkadaki ilmekleri kullanarak yan yana alttaki 2 kaydırmanın tepesine arkadan 2 kaydırma yapalım. Ve daima deseni yukarıya yükseltirken bu arkadaki ilmekleri kullanacağız arkadaşlar. Ve alttaki 2 sık iğnenin tepesine arkadan 2 sık iğne. Alttaki 3 yarım trabzanın tepesine arkadaki ilmekleri kullanarak yan yana 3 yarım trabzan. Ve yine arkadaki ilmekleri kullanarak yan yana 11 tane ikili trabzan yapalım. Ve 11. ikili trabzanı yapmış olduğumuz zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, tekrar deseni çevirelim ve ikinci sıradan itibaren her sırada desen kendisini tekrar edecek. Alt sırada yapmış olduğumuz ikili trabzanların tepesine arkadan yan yana 11 ikili trabzan, 3 yarım trabzanın tepesine
arkadan 3 yarım trabzan ve 2 sık iğnenin arkadan tepesine 2 sık iğne, sıra sonunda da 2 tane yan yana kaydırma yapacağız. İlk trabzanı atlayalım ve ikinci trabzanın arkasından başlayarak zincir ile birlikte toplam 11 ikili trabzan yapalım. Yan yana arkadan 3 yarım trabzan. Yan yana arkadan 2 sık iğne. Ve yan yana arkadan 2 tane kaydırma yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim ve ikinci sıradaki işlemleri tekrar edelim. Sırayla arkadan 2 kaydırma, 2 sık iğne, 3 yarım trabzan ve 11 ikili trabzan yapalım. Ve 11. yarım trabzanı zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir ve deseni çevirelim. İkinci trabzandan itibaren alt sıradaki işlemleri tekrar ederek toplam 26 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, toplam 26 sıra olana kadar ördüm ve bir parça ip bırakarak ipi kestim. Şimdi yan taraflarını birleştireceğiz ve daha sonra tabanının büzme işlemini yapacağız. 26. sırayı yaptıktan sonra şu şekilde balkabağının sepetini ikiye katlayalım ve yapmış olduğumuz başlangıçtaki ilk zincirin tepesinden kaydırma yaparak burayı tamamlayalım. Şimdi burada yapmış olduğumuz 26. sıradaki ön tarafta bize bakan ilmekleri kullanacağız arkadaşlar. Yani buradaki bu ilmeklerle ilk başlangıç zincirindeki ilmeklerden kaydırma yaparak devam edeceğiz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son iki kaydırma dikişlerinin olduğu ilmekleri de unutmayalım. Bir zincir yapalım ve burada 2 kat iple devam etmiştik biliyorsunuz. İpin bir tanesini keselim. Diğer tek kat iple balkabağının tabanının büzme işlemini yapacağız. İç kısmını dışarıya doğru çıkartalım.
Bu ipi de iç kısımdan gizleyelim. Başlangıç zincirinde yapmış olduğumuz ip. Şimdi bu kesmiş olduğumuz uzun ipi de dışarıya alalım. Ve iğneye takarak büzme işlemini gerçekleştirelim. Ve burada büzme işlemini yaparken şu şekilde bakın, bir dik ilmek var, bir de yatay ilmekler var. Bu ilmekleri kullanarak devam edeceğiz. Evet, sıranın sonuna geldiğimiz zaman burayı şimdi büzerek sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Ve şimdi buradaki açıklığı tamamen kapatabilmek için üstte görünen ilmeklerden iğne ile bu şekilde daire çize çize bu açıklığı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim için bu kadar kapatma yeterli. Şimdi iç kısmından tekrar düğüm yaparak ipi burada kesebiliriz. Evet, böylelikle bal kabağı sepetin gövdesini bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Biz 26 sıra yaptık. Daha geniş bir sepet istiyorsanız sıra sayısını yükseltebilirsiniz. Şu şekilde alttan ve tabandan görünümü. Şimdi kapak bölümünü yapmaya başlayalım. Ve yine ipi 2 kat kullanarak sepetin kapağını oluşturacağız. Sepetin gövdesini yaparken 20 zincir yapmıştık arkadaşlar. Bu kez ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 14 zincir yapalım. 14 zinciri yaptıktan sonra sepetin gövdesinde yaptığımız işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz aslında. Sadece zincir sayıları ve trabzan sayıları ile diğer kroşelerin sayıları farklı. Dördüncü zincire ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte bu kez 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 ikili trabzandan sonra yan yana 2 yarım trabzan, yan yana 2 sık iğne ve yan yana 2 tane kayma dikişi yapalım. Bir zincir ve sepetin gövdesinde yaptığımız işlemleri tekrar edeceğiz. Arka kanatları kullanarak alttaki kaydırma dikişlerinin tepesine yine kayma dikişi, sık iğnelerin tepesine sık iğne, yarım trabzanların tepesine yarım trabzan ve yan yana 6 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi arkadaki ilmekleri kullanarak yan yana 2 tane kaydırma yapalım.
Yan yana arkadan 2 sık iğne, yan yana arkadan 2 yarım trabzan ve yan yana alttaki trabzanların tepesinden ve arkasından 6 tane ikili trabzan yapalım. Son trabzanı zincirin tepesine yaparak sırayı tamamlayalım. 3 zincir, deseni çevirelim. Alttaki yarım trabzanların tepesine ikinci trabzandan başlayarak 6 ikili trabzan başlangıç zinciri ile birlikte. Yan yana 2 yarım trabzan. Yan yana 2 sık iğne. Ve yan yana 2 tane kaydırma. Bir zincir, deseni çevirelim ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek kapakta da toplam 30 sıra olana kadar yapmaya devam edelim. Sepetin gövdesinde 26 sıra yapmıştık. Kapakta ise toplam 30 sıra yapacağız arkadaşlar. Kapakta da toplam 30 sıra yaptım ve bu şekilde ikiye katlayalım. Bal kabağının yan tarafını birleştirirken yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız ve tabanda yapmış olduğumuz büzme işlemini de bal kabağının üstünde sapını monte edeceğimiz noktada da tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru karşılıklı ilmekleri kaydırma yapalım ve ipi 2 kat hala devam ediyorum. Evet, bu şekilde kaydırmayı yapalım ve kaydırmayı yaptıktan sonra ipin büzme işlemini yapacağımız kadar kısmını keselim ve buradaki büzme işlemini de yaptıktan sonra üst sap ve yaprak kısmını yapmaya başlayalım. Bal kabağının sepet kapağını da bu şekilde oluşturmuş olduk. En son kenar kısımlarını bu şekilde düzleyerek gerekli düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapağın üst kısmına yapacağımız sap ve yaprak çalışmasını yapacağız. Ben kamera arkasında koyu kahverengiyi dikeceğim fakat videoda size anlatırken toprak renginde daha açık bir renk kullanacağım. Önce sapını yapalım. Sihirli halka yapalım. Bir zincir ve halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Sekiz sık iğneyi yaptıktan sonra yapmış olduğumuz birinci zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim ve sihirli halkanın ipine sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Bir zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak alttaki 8 sık iğnenin tepesine yan yana 8 tane sık iğne yapalım.
Ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi her sırada desen kendisini tekrar edecek. Bir zincir yaparak aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluktan başlayarak yan yana 8 tane sık iğne yapacağız ve toplam 7 sıra yapacağız arkadaşlar. Şu an 2 sıra yaptık. Kalan 6 sırayı da yapalım. Evet, bu şekilde içeriye kıvrılmaya devam edecek. Toplam 8 sıra yapalım. Sihirli halkadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptım arkadaşlar. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru kıvrıldı. İlk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 sık iğne ve birinci sıradan itibaren devam ettiğimiz 8 tane sık iğnenin üzerine çift sık iğne yaparak toplam 16 tane sık iğne elde edelim. On 16. sık iğneyi yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı kaydırmayı yapmış olduğumuz boşluğun tepesine 2 sık iğne, sonraki sık iğnenin tepesine 1 sık iğne, sonraki sık iğnenin tepesine 2 sık iğne ve bu şekilde çift tek çift tek yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son sık iğneyi yaptıktan sonra ilk zincirin tepesine kaydırma yapacağız. Fakat son 2 ilmek kaldığı zaman yeşil renk ile kapatma işlemini yapacağız ki yapraklarını yapabilelim. Bir zincir yapalım. Ve sonraki sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak burayı birleştirelim ve toprak renk olan ipi de burada keselim. Şimdi istediğiniz yaprak uzunluğuna göre zincir yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada oluşturduğum yaprakların bir tanesinde 25 zincir, diğerinde ise 20 zincir yaptım. Şimdi 25 tane yapacağım. 25 zinciri yaptıktan sonra 3. zincirin içerisine 2 yarım trabzan yapalım. Sonraki zincirin tepesine 1 yarım trabzan. Sonraki zincirin tepesine 2 yarım trabzan. Sonraki zincirin tepesine 1. Yani her zincire sırayla çift tek çift tek yaparak sıra sonuna kadar tüm zincirlere bu işlemi uygulayalım. Son zincirin tepesine de yarım trabzanı yaptım ve sapta uygulamış olduğumuz son sık iğnenin, yani bir sonraki sık iğnenin tepesine kaydırma yapalım. Şimdi kısa zincir için 20 zincir yapacağım. Ve birinci zincirde yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Üçüncü zincirden başlayarak çift tek yarım trabzanla zinciri dolduralım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Son sık iğneyi de yaptıktan sonra bir sonraki sık iğnenin tepesine tekrar kaydırma yapalım. Bir zincir yaparak ipi burada keselim ve parça ipleri de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim.
Ve bunları bu şekilde elinizle kıvırdığınız zaman otomatik olarak kendiliğinden kıvrılacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu sepetin kapağına dikelim. Burada koyu kahverengi kullandığım için koyu kahverengi ile dikme işlemini yapacağım. Burada orta noktaya simetrik bir şekilde yerleştirelim ve dikmeye başlayalım. Dikerken de bu üstteki ilmekleri kullanacağım arkadaşlar. Evet, dikme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi arka taraftan da ipi sabitleyerek düğüm yapalım ve keselim. Evet, böylelikle bal kabağımızın tüm yapılış işlemlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde kullanıma hazır bir vaziyete getirmiş olduk. Ütünün buharıyla bu üst kısmı birazcık daha içeriye çökerterek ve kenarlarını dışarıya çıkartarak dekoratif süsleme işlemini yapabilirsiniz. Turuncu bal kabağımızı da getirelim. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.